Ve şimdi de Colombo'nun en büyük alışveriş merkezlerinden bir tanesine geldik arkadaşlar. Vangalle Face diye olarak geçiyor bu alışveriş merkezi. Az önce şöyle bir güvenlik kontrolünden geçtik. Valla bu sıcakta klimalı bir yer bulduk. Bu sıcakta dışarıda gezmek gerçekten çok zor. Biz de kendimizi böyle ferah bir ortama attık. Öyle bir turlayacağız, yürüyüş yapacağız. Maksat zaman geçirmek. Akşam çünkü uçağımız var. Gece saat 2'de uçağımız kalkacak Colombo'dan. En azından gelmişken Sri Lanka'daki ilk alışveriş merkezi ziyaretimizi de yapalım dedik arkadaşlar. Bu yüzden Sri Lanka'da ilk geldiğimiz alışveriş merkezi. Sri Lanka'nın diğer turistik bölgelerinde böyle bir alışveriş merkezi bulmak mümkün değil, bilginiz olsun. Şu anda başkentteyiz. Başkentte de Spa Ceylon spa salonunda bir aktivite var. Bu Spa Ceylon Sri Lanka'nın en büyük markalarından bir tanesi arkadaşlar. Kişisel bakım ürünlerinden tutun da yağlara kadar her şey mevcut. Bay bayan. Sri Lanka'nın her yerinde bu markayı gördüm ben. Alışveriş merkezinde hiç bildiğim bir marka çıkmadı arkadaşlar. Hep yabancı markalar. Yani bize yabancı marka, öyle diyeyim size. Sri Lanka'nın meşhur çayları da satılıyor burada arkadaşlar. Hatıra çayları da var birçok, böyle çeşit çeşit. Yeşil çayından tutun da mangosundan, çileğinden, ballısından, karpuzlusundan her çeşit çay var arkadaşlar. Şöyle bir paket 50 gram çayın fiyatı da 3 dolar, 3,5 dolar civarı. Vanilyalı çay, her şey var arkadaşlar. Aklınıza gelecek bütün çay çeşitleri var. Çünkü Sri Lanka çay konusunda dünya liderlerinden bir tanesi. Ve bakın arkadaşlar, mesela tişörtler burada ne kadarmış bir bakalım hemen fiyatlarına. Ortalama size göstereyim. Şöyle bir tişörtün fiyatı da 8-9 dolar. Mesela şunun da fiyatı 10 dolara yakın arkadaşlar. Bu mağazada bayağı kalabalıkmış. Buranın Waikiki'si gibi bir şey galiba burası, bakın. Tıklım tıklım. Sri Lanka'da alışveriş merkezi böyle arkadaşlar. Fiyatlar da bir tişört mesela 7-8 dolardan başlıyor. En basit örneği. Yerel markaları var. Neredeyse hiç ünlü marka görmedim burada. Şurada da bir aktivite var. What is it? Ev kazanma şansı var galiba burada. Herkesin elinde bir katalog var. Tatil veriyorlarmış arkadaşlar. 3 gün Malezya tatili. Çekilişle. Uygulamayı indirecekmişiz. Burada fotoğraf çekecekmişiz. Daha sonra Instagram'da paylaşacakmışız ve çekilişe katılacakmışız. Falan filan, bir dünya iş, hiç uğraşamam. It's long job. Big job. Not long. We should do just picture. After share it Instagram. Download this application. Three steps. For me hard job, I am tired. And maybe after we will go to Malaysia for vacation. Ne yapıyorsun? Skechers mağazası bulduk arkadaşlar. Ve Adidas bulduk. Tanınmış mağazalardan Reebok bulduk. Polo bulduk. Skechers'e bakacağız şimdi. Bir ayakkabı fiyatlarına bakalım nasılmış. Ayboğan. $4.300 TL, 115 dolar. Same price in Turkey. Hiç de ucuz değilmiş, 115 dolar arkadaşlar. Bir de Adidas'a bakalım. Çok çeşit yok. Toplamda böyle bir 20 çeşit falan ayakkabı var tahmini. Şöyle bir spor ayakkabı fiyatına bakınca ne göreceğiz bakalım. 100 dolar arkadaşlar.
29.500 rupi. Bak, gez bitemedik alışveriş merkezinin, gerçekten çok büyükmüş. Yarım saat sonra en üst kata çıkmaya ulaştık arkadaşlar. En üst katta Sunset Terrace diyor, gün batımı terası varmış. Ve birkaç yiyecek mağazası var, restoran var. Sonunda en üst kattayız. Arkada güzel bir mekan vardı ama orası da çok müzikliydi. Böyle bir kafe var burada da. Nargile kafe. İçeride nargile içiliyor. Burada da teras var. Yandaki mekanın sesi buraya kadar geliyor. Yan taraf pub tarzı bir yer. Ve burası da terasımız. Alışveriş merkezinin terası. Manzara da böyle. Dün akşamüstü şurada sahilde yürümüştük kordonda. Akşamüstüne doğru daha fazla hareketleniyor tabi orası. Tusan. Let's go. Şöyle bir yere geldik. En azından burasının biraz manzarası var. Esiyor da ama şöyle gerçekten çok kirli bir menü verdiler bize. Fiyatlar da 3 dolar civarı, bir Americano'nun fiyatı, kahvenin fiyatı, Coca-Cola'nın fiyatı 1 dolar civarı. Burada biraz oturacağız, dinleneceğiz. Daha sonra alışveriş merkezinden çıkacağız. Afiyet olsun. Alışveriş merkezi turumuzu da bitirdik arkadaşlar. Öyle küçük bir yürüyüş yaptık. Terasta oturduk, bir şeyler içtik. Şimdi dışarı çıktık. Ve yine sıcak yüzümüze vurmaya başladı. Dışarı çıkar çıkmaz. Sahil bugün pazar dolayısıyla daha fazla kalabalık arkadaşlar. Bakın, yüzlerce motosiklet var. Herkes buraya gelmiş. Sahilde gün batımını izleyecek. Bizim de Colombo'daki son saatlerimiz artık. Colombo maceramız da bitiyor. Sri Lanka maceramız da bitiyor. Kanalımda Sri Lanka ile ilgili birçok video olacak. Onları da izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ve bugüne kadar bindiğimiz en yavaş tuktuktayız arkadaşlar. Şoför de pazar gezmesine çıkmış gibi bizi yavaş yavaş otelimize götürüyor. Ve mahallemize geldik arkadaşlar. Bizim mahallemiz de burası. Yes, blue one. Little bit more, yes. There is okay. Parking good, yes. Okay. Do you have money? Little bit. Not too much. Son param Sri Lanka'da. Bakın arkadaşlar. Şöyle 300 rupi 1 dolar yapıyor. 350. Thank you so much. Thank you. Have a nice day bro. Bye bye. Bye bye. 300? Yes. Okay. 5 kilometer. Let's go market. Ah. Hı-hı. Let's go market. Okay. Ayban. Bir markete uğrayacağız, bir şeyler alacağız. Daha sonra da otelimize geçeceğiz arkadaşlar. Tabii market bulabilirsek burada. Hello, how are you? Good? Fine. Super. We walk. Everything's okay? Where from? Türkiye. Turkey. Yes. Maşallah, maşallah. Ayban. Bakın arkada küçük bir dükkan vardı arkadaşlar. Bizim sağlık ocağı tarzında, hastane gibi kullanıyorlar bu küçük dükkanları da. Pek iç açıcı görüntüler yok ama. Bakın insanlar da burada yaşıyor arkadaşlar, şöyle evlerde. Hello. Ayban, Ayban. Ayban.
Yani bazı insanlar burada sakallarını boyuyorlar arkadaşlar. Bunun en büyük sebebi de sakallarına olan bakımı arkadaşlar. Sakalların bakımlı olması için bazen kına yakıyorlar sakallarına. Daha güzel görünmesi amacıyla insanların. Böyle bir kültür de var burada. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you. Ya yol üstünde şöyle bir meyveci gördük arkadaşlar. Hemen alacağız. Bro, what is it name? Name? Pantai 200 rupees. Okay. Pantai masih Pantai masih ya? Guava. Pantai masih ya? Hazır kesilmişini verdi bize. Tatsız tuzsuz bir tadı var. It's nothing. Nothing. Yes. Okay, we buy. Hiç tadı yok gibi bir şey böyle. Ne tadı var, ne tuzu var. Acayip bir şey. You should eat this part. Ha, this part is good, eh? Yes. Better. Buraya daha önce gelmiştik arkadaşlar. Burada sol tarafta komple meyve satıcıları var. Sağ tarafta da restoranlar var. Buraya ilk günümüzde gelmiştik. Az biraz hatırlıyoruz neler var etrafta. Hatta şu New Look diye bir restoran vardı. Açıksa oradan bir şeyler alacağız ama kapalı gözüküyor. Haritada 1 kilometre uzaklıkta gözüküyordu market. Oraya gitmeye çalışıyoruz. Çünkü bulunduğumuz bölgede asla büyük market yok arkadaşlar. Hep küçük dükkanlar var. Küçük dükkanlarda çok çeşit olmuyor. Bakalım belki bizim rotici diğer taraftadır. Geçen sefer roti almıştık oradan. Hatta yolda yedik trende. Kendiye giderken atıştırmalık olarak paket almıştık. Çok da güzeldi. Yine bulursak aynısını oradan alacağız. Hatta Sri Lanka'daki ilk jackfruit'umuzu da burada yemiştik arkadaşlar. Yes, our restaurant, New City. This one? Yes. Okay, let's go. Hatta buradaki arkadaşlarla fotoğraf çekilmiştim. Sorry. I think you are going. What? Selamünaleyküm. How are you? Good? Where are you from? Türkiye. Turkey. Yes. Maşallah. Maşallah. Selamünaleyküm. Allow you to come to your country and your people. Thank you so much. Thank you. Maşallah. Maşallah. He remember you? Yes. Yes. Bu arkadaş çok güzel roti yapıyordu arkadaşlar. Hello, hi. How are you? Good. Remember? Good. Hello, my friend. I am fine, and you? Remember me? Yeah. Süper. We want roti. Hi bro. Bakın buradaki arkadaşlar fotoğraflarımız var. Very good photo. I have the same. Very good. Can you give me some like knife? Oh no. No. Really no. Just roti enough. Yes. We don't like spice. Çatal istedik. 2 tane kaşık geldi. Kaşıkla yiyeceğiz artık rotiyi. Sri Lanka'nın birçok yerinde roti yedim arkadaşlar. Ama bu gerçekten en güzellerinden bir tanesi. Bu sade roti. Hafif yağlı fakat mükemmel bir tadı var. Burada çalışanlar zaten bizi tanıdı. 20 gün önce gelmiştik. Yanında sos falan da verdi ama bu sosların hepsi acılı oluyor arkadaşlar. Köri sosu falan. Bro, thank you so much. It's okay. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Bro, thank you so much. Have a good day. Thank you. Burada da abimiz rotiyi böyle yapıyor. Thank you bro. Thank you. Thank you. Bro, thank you so much. Thank you. Everything is super. Okay. Thank you. Yes. Thank you. Bye bye. Türkiye.
Yes, Türkiye, Türkiye. Yeah. Thank you. Thank you. Bakın burada da bir restoran var arkadaşlar. Burada da roti yapıyorlar. Böyle atıştırmalıklar yapıyorlar, tavuklu yapıyorlar. Mutfaklar böyle genelde açık oluyor Sri Lanka'da. Ve asla merdiven altı bir şey yapmıyorlar. Ne yaptığını adamların görebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Daha önce de yemiştik dediğim gibi bu rotiyi. Gerçekten çok güzeldi. Yine yolumuzun üstündeyken gelip yiyelim dedik. Bir market bulduk yol üstünde. Buna bakacağız şimdi. Hello. Ve marketler patatesin kilosu 1 doları biraz geçiyor, yaklaşık 40 TL civarı. Soğanın kilosu da 200 rupi. O da 0.8 dolar bandında. 100 gram havuç 83 rupi. Domates kilosu 1 dolar civarı. Sri Lanka'da sütün fiyatı da 2 dolar arkadaşlar. 1 litre süt. Şöyle onlu yumurtanın fiyatına bakıyoruz hemen. Onlu yumurtada 1.3 dolar. 440 rupi. Şöyle bir bisküvinin fiyatı da 1 dolar. 300 rupi 1 dolar yapıyor, bilginiz olsun. Kurutulmuş balıklar da var burada. Fiyatı da 550 rupi, 2 dolara yakın. Ve Sri Lanka'da makarna fiyatları da 460 rupi arkadaşlar. Bunun da dolar karşılığı 1.55 dolar. 60 TL bir paket makarna arkadaşlar. Kolgrat'e karşılık. Bunun da fiyatı 1 dolar. Birkaç yolluk aldık kendimize havaalanı için. Cips, çerez, muz tarzında. Artık otelimize geçiyoruz arkadaşlar. Gerçekten yorulduk. Sıcak yoruyor burada sizi. Colombo'da gerçekten sıcak çok yoruyor. Şimdi yine tuk-tuk bakacağız çünkü 2,5 kilometre yolumuz var. Tuk-tuk'a da 1 dolar falan para ödeyeceğiz, fazla değil. Tuk-tuk gelmeyince biz de taksiye geçtik arkadaşlar. Aralarında 100 rupi fark ediyor. Çok bir fark yok aralarında. Genelde tuk-tuk daha hızlı geliyor ama tuk-tuk gelmediği zaman da hemen taksi seçeneğine yönelip taksiyi seçebilirsiniz. Bu Pikmi uygulamasında reklam değildir. Kesinlikle tavsiyedir. Burada Sri Lanka'da en çok işinizi görecek uygulamalardan bir tanesi bu. Gayet güzel çalışıyor. Taksilerde zaten genelde tertemiz, gayet konforlu bir yolculuk geçirebiliyorsunuz. Gece 11'de otelden çıkış yapıyoruz çünkü 3 saat sonra uçağımız var arkadaşlar. İstanbul'a geçeceğiz. Ve felaket bir yağmur başladı Colombo'da. Yaklaşık yarım saattir böyle sağanak yağış var. Valla gider ayak Colombo ağlıyor, Sri Lanka ağlıyor gidişimize gibi konuştuk Vera'yla. Burada günlerimiz güzel geçti, dinlendik 2 gün Colombo'da ve artık evimize dönüyoruz, yurdumuza dönüyoruz. Elimden gelen şey size Sri Lanka hakkında bilgi vermeye çalıştım. İstanbul'dan direkt uçuşla Sri Lanka'ya, Colombo'ya 8-8,5 saat sürüyor Türk Hava Yolları'yla aktarmasız. İnternet konusunda şöyle bilgi vermek istiyorum. 100 GB 10 dolar havaalanında, fakat şehir merkezinde de 8 dolara limitsiz internet alabilirsiniz. Çok bir şey fark etmiyor. 100 GB bir aylık seyahatime hayli yetti, arttı bile. Döviz bürolarında da neredeyse hiçbir fark yok. Sadece birkaç kuruş oynuyor. Havaalanında da paranızı bozdurabilirsiniz. Şehir merkezinde de paranızı bozdurabilirsiniz. Ben genelde çok küçük bir kısmını havaalanında bozdurdum. Geri kalanını şehir merkezinde bozdurdum hep. Kredi kartı kullandım. Kredi kartından da komisyon oranları çok düşük. Dilerseniz Türk kredi kartları da Sri Lanka'nın her yerinde geçiyor. Bilginiz olsun. Yanımda da Gezbi Altacı. O da yine denk geldik. Yine oldu. Yine oldu ve zaten o da Vietnam'a geçiyor zaten. Onun profiline tıkladığınızda direkt kendisini Vietnam'da göreceksiniz. Hatta belki Vietnam'ı bitirmiş de olacak. Belki çünkü yalnız görmeyeceksiniz. aynen bu görürsünüz. O da bu geceymiş uçağı, haberleştik, yanıma geldi. Heyecanla taksimizi bekliyoruz artık. Sri Lanka maceramız Ağlıyor bitti. Sri Lanka'da. Ağlıyor, aynen onu söyledim az önce. 2 dakika önce onu söyledim. Ağlıyor. Biz gidiyoruz diye ağlıyor. Üç yüreği güzel insanın gidişini Aynen öyle. ancak bu şekilde kapatabilirdi yani. Güzel. Güzel oldu. Müslümandan ziyade şöyle çok sıcakkanlı abi. Yani Sri Lanka insanı zaten sıcakkanlı ama burada felaket güzel muhabbetler oldu. Hi bro. Can you open bagage please? Sorry. Ve havaalanına geldik arkadaşlar. Yarım saat tuttu yolumuz. Tam 30 kilometreydi. Yarım saate geldi araba. Bunun içinde 10 dolar ücret ödedik. 3 kişi geldik. Gayet güzel geçti yolculuğumuz. Şimdi Colombo havaalanındayız ve artık burada biraz bekleyeceğiz. Oo, okay. 30 dolar. 1000 TL yani. Aynen. Thank you so much. Arrange some discounts, sir. No need, thank you.
Havaalanının girişinde güvenlik sadece nereye gideceğimizi sordu. Onun dışında çantaları falan sokmadık güvenliğe. Yani şey yok, X-ray cihazı falan yok girişte. Enteresan bir giriş oldu havaalanına. Bakın burada Sri Lanka'da yardım kutusu var havaalanında. Bu yardım kutusu sayesinde size Sri Lanka paralarını göstereceğim. Sri Lanka rupisi 300 rupi 1 dolar yapıyor arkadaşlar. 500 rupi var burada. 20 rupi var. Çok düşük bir para aslında ama kullanılıyor ülkenin genelinde. Mesela otobüsler bazen 40 rupi falan alıyor sizden. 5000 rupi var burada olmayan. Onu göremiyorum. Bir en büyük para 600 küsür Türk lirası yapıyor. 640 Türk lirası yapıyor. Sri Lanka paraları da böyle rengarenk. Ve biniş kartımı aldım. Artık Türkiye'ye dönüyorum arkadaşlar. 1,5 saat sonra uçağım kalkacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Belki yarın görüşürüz.